Dostlarım, takvimler 97 yılının Mart ayını gösteriyordu. Amerika'nın en elit semtlerinden biri olan San Diego, Rancho Santa Fe'de dışarıdan bakıldığında huzur dolu görünen lüks bir malikaneydi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde bir suç mahallinden çok kan dondurucu bir sessizlikle karşılaştılar. Odalarda ranzalara uzanmış tam 39 kişi yatıyordu. Üzerleri mor örtülerle, büyük bir titizlikle ve elmas formunda örtülmüştü. Hepsinin kıyafetleri aynıydı. Siyah eşofmanlar ve kollarında dış görev ekibi armaları. Ceplerinde kimlikleri ve titizlikle ayarlanmış tam 5 dolar 75 centlik nakit paraları vardı. Bu miktar liderleri tarafından polisin onları parasız serseriler olarak değerlendirmemesi için özellikle belirlenmişti. Ve akıllara kazınan o çarpıcı detay. Hepsinin ayağındaki aynı marka siyah spor ayakkabılar. Nike Decades. Bu ayakkabılar o günden sonra uzunca bir süre üretilmeyecek ve tarikatla atfedilen uğursuz bir koleksiyon parçasına dönüşecekti. Onlar için bu bir intihar değildi. Yalnızca bir transfer işlemiydi. Peki eğitimli ve zeki insanlar nasıl oldu da bu noktaya sürüklendi? Bölüm 2. Mimarlar. Hastane odasındaki kehanet. Hikaye 70'li yıllarda Houston'da bir psikiyatri kliniğinin odasında başladı. Marshall Applewhite, cinsel kimliğiyle savaşan, kendisini günahkar hisseden ve bu durumdan kurtulmak için bir psikiyatri kliniğine yatan bir müzik profesörüydü. Şifa bulmak umuduyla sığındığı o hastanede hemşiresi Bonnie Needles ile karşılaştı. Needles sıradan bir hemşire değildi. Okültizme ve astrolojiye saplantılı bir kadındı. Needles, Applewhite'i tedavi etmek yerine kimsenin onu duymadığı sağır odalarda duymaya en çok ihtiyaç duyduğu o büyülü yalanı söyledi. Sen hasta değilsin Marshall. Sen seçilmiş birisin. Yıldızlar senin büyük bir görev için bu dünyaya gönderildiğini söylüyor. İşte o an Doğu ve T ikilisi doğdu. Bonnie zihin, Applewhite ise o zihnin sesi oldu. Bonnie bu inanç uğruna 4 çocuğunu ve eşini bir veda mektubuyla terk etti. Bu geri dönüşü olmayan o büyük kopuşun ilk adımıydı. Bölüm 3. Kozmik doktrin ve robotik disiplin. Heaven's Gate'in temeli, dünyayı gerçekliğin çarpıtılmış bir simülasyon olarak gören radikal ve kozmik bir kurtuluş anlayışına dayanıyordu. Onlara göre beden yalnızca geçici bir taşıyıcı veya bir araçtı. Asıl amaç Next Level, yani bir sonraki seviye denilen üst boyuta geçmekti. 75 yılında Oregon'da düzenledikleri bir toplantıda tam 20 kişiyi bir gecede peşlerinden takıp buharlaştırdıklarında artık bir yöntemleri vardı. Arınma. Tarikata katılmak için tüm maddi varlığınızı satıp parayı ortak havuza devrediyordunuz. Bu gemileri yakmak anlamına geliyordu. Çünkü artık dönecek bir hayatınız kalmıyordu. İçeride tam bir robotik disiplin hakimdi. Kimse yalnız kalamaz, tuvalete giderken bile partneriniz yanınızda olmak zorundaydı. Mutfak dolabındaki çatalların duruş açısı bile bir el kitabına bağlıydı. Bir hata yapıldığında bu durum lideri şu sözlerle rapor ediliyordu. Yazılımımda bir hata oluştu. Eski isimler yerlerini mekanik kodlara bıraktı. Junodi, Tilodi, Sirodi. Sondaki Odi eki doğunun çocuğu anlamına gelmekteydi. Baştaki sessiz harfler ise bilerek seçilmişti. Çünkü sesli harfler isme duygu ve cinsiyet katardı. Sessiz harfler ise soğuktu, mekanikti. Onlar artık birer insan değil, duygusuz birer kod parçasıydı. Bölüm 4. Uzay Yolu Trajedisi ve Thomas Nichols. Felsefeleri ilginç bir şekilde popüler kültürle, özellikle Star Trek dizisiyle harmanlanmıştı. Bu takıntı öyle bir boyuta ulaştı ki o malikanede can verenlerden biri Thomas Nichols'tı. Bu isim kimdi dediğinizi duyar gibiyim. Dizinin efsanevi karakteri Teğmen Uhura'yı canlandıran Nichelle Nichols'ın öz kardeşiydi. Ablası Hollywood setlerinde kurgusal bir gemiyle yıldızlara giderken kardeşi gerçek sandığı bir gemiye binmek üzere yaşamından vazgeçiyordu. Kurgu ve gerçek hiç bu kadar acı bir biçimde birbirine karışmamıştı. Bölüm 5. Kırılma noktası. T'nin ölümü ve Meksika sırrı. Bu trajik sonun provası aslında 85 yılında yapılmıştı. Tarikatın beyni Bonnie Needles kansere yenik düştüğünde seçilmişler ölmez inancı sarsılmıştı. Applewhite bu krizi hemen fırsata çevirdi. T, arızalı olan aracını terk etti. Şimdi gemide beni bekliyor. Bu olaydan sonra Applewhite'ın beden nefreti kontrolden çıktı. Meleklerin cinsiyeti yoktur diyerek sahte bir kimlikle Meksika'ya gitti. Gizlice kendisini hadım ettirdi. Liderlerinin bu fedakarlığını gören 7 erkek üye de sıraya girdi. Onlar da erkekliklerinden cerrahi yollarla vazgeçti. Artık onlar kadın ya da erkek değil, cinsiyetsiz birer astronottu. Bölüm 6. Siber keşişler ve duyulmayan çığlıklar.
Peki bu lüksün, bu şatafatın kaynağı neydi? Onlar HireSource yani Yüce Kaynak adında bir yazılım şirketi kurmuşlardı. 90'lı yıllarda henüz internet emekleme aşamasındayken dev şirketleri web siteleri tasarlayıp büyük meblağlar kazandılar. Ve kazandıkları parayla Rancho Santa Fe'deki o devasa malikaneyi satın aldılar. Toplum onları zararsız bilgisayar dahileri sanarken aileler kan ağlıyordu. Uzmanlar uyarıyordu. Bu grup bireysel kimliği yok etti. Bir felaket geliyor. Ancak medya onları ciddiye almak yerine bir eğlence malzemesi olarak gördü. Talk show programlarında onlarla dalgalar geçildi. İnsanlar ekran başında bu garip adamları gülerken sosyologların "onları durdurun" feryatları malikanenin duvarlarını aşamadı. Bölüm 7. Hale Bob ve gerçeğin reddi. 97 yılında Hale Bob kuyruklu yıldızı belirdiğinde Applewhite beklenen çağrıyı yaptı. Gemimiz geldi. Binlerce dolar ödeyerek aldıkları profesyonel teleskopla gökyüzüne baktılar. Ancak arkada bir gemi yoktu. Fakat teleskopu mağazaya geri iade edip o tarihi cümleyi kurdular. Cihaz sağlam. Ancak benim görmek istediğimi göstermiyor. Gözleri gerçeği görüyor fakat zihinleri bunu reddediyordu. Veda etmeden önce Applewhite müritlerini son bir kez akşam yemeğine çıkardı. Hepsi aynı menüyü sipariş etti. Hindi rostosu, yaban mersini turta ve mısır ekmeği. Bu, arızalı dedikleri bedenlerine verdikleri son ödüldü. Bölüm 8. Veda ve korkunç keşif. 22 Mart günü eve dönüş başladı. Bu bir cinnet değil, askeri bir disiplindi. 39 kişi aşamalı olarak can verdi. İlk grup uyku ilaçlarını içip yataklarına uzandığında ikinci grup arkadaşlarının cansız bedenlerini düzeltti. Üzerlerini o meşhur mor örtülerle örttü. Ardından ikinci grup aynı süreci tekrarladı. Bir bilgisayar yazılımının aşamalı olarak kapatılması gibi. Sessiz ve sistemli. En son Applewhite ve 2 yardımcısı kaldı. Ancak bu senaryoda lider tarafından geride bırakılan birileri vardı. Richard Ford, Rio DeAngelo ve çok sonra öğreneceğimiz Mark ve Sarah King. Onlara tarikatın dijital arşivlerini dünyaya yaymaları için hayatta kalmaları emredilmişti. 25 Mart'ta Rio'nun kapısına bir kargo geldi. İçinde malikanenin anahtarları vardı. Kapıyı açtığında odaya yayılan ağır koku ve Nike ayakkabılar arasında tüm inancı sarsıldı. Polisi aradığında artık her şey için çok geçti. Bölüm 9. E-posta kutusundaki hayaletler. Dostlarım, bu belgesel hazırlarken yalnızca arşivlerle yetinmedim. Neredeyse 30 yıldır güncellenen o karanlık web sitesinin ardındaki bekçilere, yani Mark ve Sarah King'e ulaştım. Onlara neden diye sorduğumda aldığım cevap kan dondurucuydu. Zihinsel istikrarsızlık konusunda yardıma ihtiyacı olan biz değiliz. Siz dersiniz. Bana yazdıkları detaylar bildiğimiz her şeyi sarsacak nitelikteydi. Nike ayakkabılar konusunda bizim teoriler ürettiğimiz o ayakkabılar onlar için yalnızca 15 dolarlık en ucuz bir seçenekti. Next Level onlar için ruhani bir yer değil, uzayın derinliklerinde fiziksel bir yerdi. Onlara göre Applewhite geçmişte Adem, Musa ve İsa'ydı. 97 bir veda değil, binlerce yıllık operasyonun aşamasıydı. Ve Doğu'nun bir gün geri döneceğine bugün bile sarsılmaz bir inançla bağlılar. Bölüm 10. Son söz. Siber mezarlık ve biz. Bugün 2026 yılına girmek üzereyken web sitesi hala aktif durumda. Hayatta kalan o 2 üye görevi sürdürmek adına siteyi her gün güncelliyorlar. Bu tarihin en uzun süren dijital nöbetiydi. Heaven's Gate bize şunu öğretti. En büyük tehlike insanların zekası değil, ruhlarındaki o devasal boşluk ve aidiyet arzusu. Applewhite onlara uzay gemileri vaat etti. Ama en temelde onlara yalnızca bir yere ait olma duygusunu sattı. Rancho Santa Fe'deki o malikaneden geriye boş ranzalar kaldı. Bugün asıl sormamız gereken soru şu. Modern dünyanın gürültüsünde kaçımız kendi içimizdeki boşluğu doldurmak için bizi yıldızlara götüreceğini vaat eden sahte seslerin peşinden gitmeye hazırız. Gerçekten uyandığınızda ayağınızdaki ayakkabıların sizi nereye götürdüğüne dikkat edin. Çünkü bazen en parlak yıldızlar en derin karanlıkları saklar. Ben Grovin. Bir sonraki videoya kadar gerçekte kalmaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.